Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Görmüş olduğunuz iki şişle patik modelinin videolu detaylı anlatımını bugün sizlerle birlikte yapalım. Dikişsiz bir patik modeli. Şöyle tabanını göstereyim. Kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Şu kısımlarından bakın artma yaparak ilerliyoruz. Sadece haroşa örgüden oluşan bir model. Ayakta da çok güzel duruyor. Çok kullanışlı bir model oldu. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Dikişsiz kayık model haroşa örgü patik modelimiz için gerekli malzemelerim: 2 renk ip kullandım. Ana rengim bu ipim. Bununla patiğimi ördüm. Bununla sadece kenar oyası yaptım. Sonrasında ve 3 mm şişlerim var. Misinalı şiş kullandım. Kenar oyası için ise tığ kullandım. Patiğimiz dikişsiz bir şekilde öreceğiz. Şişlerim böyle misinalı şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Şimdi ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde. İplerim patiklik ip bu arada. Böyle ilmeklerimizi atalım. Ayak numarası büyüdükçe 2 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Böyle ilmeklerimizi gevşek atalım böyle ilk sırada. Böyle esneme payı olsun. Şimdi 56 ilmek atalım. Evet, ilmeklerimi attım ben. 56 ilmeği tamamladım. Bakın başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü olacak. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişe geçiriyorum. Sonrakileri ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıradan sonuna kadar gidelim. Son bir ilmek kala bekleyelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye bu şekilde yapıyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde çizgi. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ters ördüm. Örgünün ön yüzünde de ters olarak örüyorum. Ve bakın haroşa örgüyü oluşturdum. Bir diş haroşa sırası oluşturuyorum şu an. Böyle ters olarak örelim. Son ilmeği düz olarak örelim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alalım. Son ilmeği düz olarak örelim. Aradakileri ters olarak örelim. Toplamda bu şekilde 4 diş haroşa sırası oluşturalım. Sonrasında model kurulumuna geçeceğiz. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde 4 diş haroşa sırası ördüm. 56 ilmeğimle 4 diş haroşa sırası ördükten sonra şu an örgümün ön yüzündeyim ve örgünün ön yüzünde model kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 1. Sonrasında ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Ve şişime şöyle bir doladım bakın. İpimi bir doladım. Sonrasında tekrar 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi ördüm. Şişime tekrar bir doladım. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar ipimi şişime şöyle bir doladım. Buralarda delikli artma kısımlarını yapıyoruz. Bir doladım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım. Tekrar bakın ipimi bir doladım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Altı defa dolamış olacağız. Şurada 1, 2, 3, 4. Bir defa daha doluyorum. 1, 2, 3,
4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın tekrar sayalım. Burada bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı da doladım. Geriye 18 ilmeğim kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şimdi patiğin üzerinde de manken ayakta da sizlere göstereceğim. İlmek ayrım yerlerini. Kenarlarda 18 ilmek var. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şöyle patiğimizi de göstereyim nasıl kurduk modelimizi. 18 ilmeği örerek geldik. Şişimize bir doladık. Bakın şu ilk delik kısmını oluşturduk. 4 ilmek ters ördük. Bir doladık. Bu delikli kısmı oluşturduk. 4 ilmeği ters ördük. Bir doladık. Bu delikli kısmı oluşturduk. 4 ilmeği ters ördük. Bir doladık. Bu kısmı oluşturduk. 4 ilmeği ters ördük. Bir doladık. Bu delikli kısmı oluşturduk. 4 ilmeği ters ördük. Bir doladık. Bu son delikli kısmı oluşturup 18 ilmeği ters olarak ördük. Yani kaç tane şu şekilde bakın aşağı doğru delikli kısımlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sırada 6 defa bu şekilde artma yapıyoruz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde bir değişiklik yapmıyoruz. Artma eksilme yok. İlmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmekler de dahil hepsini ters olarak öreceğiz. Şöyle doladığım ilk ilmeğe kadar bir örelim. Bakın bunu da yine ters örüyoruz. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın delikli kısımlar oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artma noktamız var. Şimdi yine 18 tane ilmeği örelim. Kenarlardaki 18 ilmek hep sabit olacak. 18 ilmeği örelim. 18 tane ilmeğimi ördüm. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Artma yaptığım, doladığım kısma geldim. Bu bir önceki sırada doladığım ilmeğim bakın. Onu örmeden 18 ilmeği ördükten sonra şişime bir kez daha doluyorum. 18 ilmeği ördüm. Şişime ipimi bir doladım. Ve buradaki doladığım ilmeğe kadar örüyorum ters olarak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği ters olarak örmüş oldum. Şimdi burada bir önceki sırada doladığım ilmeğim bakın. O kısma geldim. Onu örmeden bir doluyorum ve örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Şimdi burada yine bakın bir önceki sırada dolayarak oluşturduğum ilmeğim var. Bakın böyle delikli ilmeğim. Onu örmeden yine bir doluyorum ve örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu tarafa geldim. Bakın burada 5 tane ilmeği ördüm. Bu da 6. olacak. Şimdi buradaki 3 ilmeği doladığım ilmeği örmeden artma yapıyorum. Doluyorum. Buradaki 3 tane delikli kısmı ise artma yaptığım ilmeği örüyorum. Sonra doluyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeği ördüm. Doladığım ilmeğimi örüyorum. Sonra doluyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın doladığım ilmeği örüyorum. Sonra doluyorum. Ve burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. Bu 18 ilmek de burada sabit 18 olarak gidecek. Şimdi doladım ve 18 tane ilmeğimi örüyorum.
Sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. 18 tane sabit giden ilmeğimi örüyorum. Evet, 18 tane ilmeğimi ördüm. Bu ilmeklerim hep burada sabit 18 ilmek olacak. 18 ilmeği örüp hep bir dolayacağız. Bunu da bakın artma yaptığım ilmeğim, bakın hemen deliğimin üstündeki, onu örmeden bir doluyorum ve sonrasında örüyorum. Yine delikli kısma kadar örelim. Ters olarak örüyorum aradaki ilmekleri. Bakın bir alt sırada artma yaptığım ilmeğime geldim. Deliğin hemen üstündeki. Onu örmeden yine bir doluyorum ve örüyorum. Diğer delikli kısma kadar. Bu ilk 3 delikli kısmı bu şekilde yapıyorum. Bakın bunu örmeden doluyorum bakın ve örmeye devam ediyorum. İlk 3 delikli kısmı bu şekilde yapıyorum. Onlar bu tarafa doğru eğimli olacaklar. Bu taraftaki son 3 ilmek ise bu tarafa doğru eğimli olacak. Bakın şimdi son 1 2 3 tane deliğe geldim. Bu taraftaki deliklerimizi bakın bir önceki sırada artma yaptığım ilmeği, deliğin hemen üstündeki ilmeği örüyorum. Sonra ipimi doluyorum. Sonra aradaki ilmekleri ters olarak örelim. Bir önceki sırada artma yaptığım ilmeği, bakın deliğin hemen üstündeki ilmeğimi örüyorum. Sonra ipimi doluyorum. Buradaki 3 deliği bu şekilde yapıyoruz ve bu tarafa doğru eğim veriyoruz. Yine delikli kısma kadar örelim. Bakın artma yaptığım ilmeğim deliğin hemen üstünde örüyorum. O ilmeği örüyorum. Sonra ipimi doluyorum. Ve burada sabit giden 18 tane ilmeğim var. Bu hep 18 olarak ilerleyecek. Onları örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün arka yüzünde hiçbir artma eksiltme işlemi yok. Hep ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Örgünün ön yüzünde artmalarımız. Burada ilk 3 ilmeği bir önceki sırada artma yaptığım ilmeği örmeden doluyorum. Buradakileri ördükten sonra dolama yapıyorum. Ve eğim yönleri var bakın bu şekilde. Bu tarafa doğru. Bunlar da bu tarafa doğru. Burada 18 ilmeğim, burada 18 ilmeğim hep sabit olarak ilerleyecek. Burada 18 ilmeğimi öreceğim. Bir önceki sırada artma yaptığım ilmeği örmeden bir dolayacağım. Burada da yine artma yaptığım bir önceki sıradaki ilmeği örmeden dolayacağım. Burada da örmeden dolayacağım. Buradaki son 3 artma kısmını yaparken ise doladığım ilmeği ördükten sonra bir dolayacağım. Bu şekilde yapacağız. Şimdi böyle kaç delikli yapmışım ben? Onları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle 10 tane delikli kısımlar 10'ar tane olana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde patiğimi tamamladım ben. Şöyle de göstereyim. Düz tarafından tutalım. Burası patiğimin düz tarafı. Bakın bu şekilde delikli kısımları 10'a tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsi 10. Bakın şöyle 6 tane direk şeklinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve hepsinde 10'ar tane delikli kısımlar oluşmuş oldu. Buradaki delikli kısımları bir önceki sırada yapmış olduğum delikli ilmeği, artma ilmeğini örmeden doluyorduk. Bakın o yüzden bu tarafa doğru yatıyorlar bunlar. Buradakileri ise doladığım ilmeği örüp hemen sonrasında ilmek dolaması yapıyorduk. O yüzden bunlar da bakın bu tarafa doğru yatıyorlar. Bu şekilde 10 delik burada. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 tane ilmek artışı da yapmış olduk bu şekilde. 56 ilmekle başlamıştık ve 116 ilmek elde etmiş olduk. Şu an şişimizde 116 tane ilmeğimiz var. 10 tane delikli kısma tamamladıktan sonra artma eksiltme yapmayı bıraktık
1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası ördüm. 116 ilmeğimle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak ördüm ve haroşa sıralarını oluşturdum. 4 diş haroşa sırası ördüm. Şöyle göstereyim patiğimde de. Bakın şu delikli kısımlar bittikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası ördük. Şimdi şu taban kısmının yapımına başlayacağız. Bakın modelin şöyle örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Şöyle kayık gibi bir şekli var. Bu yüzden ben buna böyle 6 direkli kayık patik modeli diye ismini koydum. Bu şekilde şöyle. Şimdi ilmeklerimizi 3'e böleceğiz. 53 ilmek bu tarafa, 10 ilmek ortaya, 53 ilmek bu tarafa kalacak. Ortadaki 10 ilmekle patiğimizin taban kısmını oluşturacağız. Şimdi örmeye başlayalım. 53 tane ilmeği örelim. Örgünün ön yüzündeyiz bu arada. Şuradaki haroşa sıralarını sayayım ben size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 diş haroşa sırası var şöyle. 18 diş haroşa sırası oluşturduktan sonra patiğin taban kısmını örmeye geçiyoruz. 53 tane ilmeği örerek böyle şişimize bir alalım. 53 tane ilmeği bu şekilde örerek geldim. Şimdi ortaya ayırdığım 10 ilmeği örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneyi ördüm. 10'la yanındakini birlikte ters olarak örüyorum. Örgüyü çeviriyorum. Arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1. Diğerlerini ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 taneyi ördüm. 10'la yanındakini birlikte ters olarak örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Bakın örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın zaten artık 10. ilmeğim diğerlerinden ayrıldı. Arada böyle bayağı bir boşluk oluyor. Bununla yanındakini ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örerek ilerliyorum. Artık saymamıza gerek yok. Çünkü 10. ilmeğimiz zaten kendini belli ediyor artık. Bakın 10. ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine aynı işlemi devam ettireceğim. Bakın şöyle örerek ilerliyoruz. 10. ilmeğe geldiğimizde buradan bir ilmekle ikisini birlikte öreceğiz. Bu taraftaki ve bu taraftaki ilmekler eşit miktarda azalarak ilerleyecek. Burada 5 ilmek, yine bu tarafta da 5 ilmek kalana kadar devam edelim. Bu şekilde örmeye. Ortadaki 10 tane ilmeğimiz sabit olarak ilerleyecek. Evet, bakın bu şekilde örerek geldim. Şöyle taban kısmını göstereyim. Örgümüzü bakın bu şekilde tabanımızı ördük. Burada 5 ilmeğim kaldı. Ortada 10 ilmeğim sabit. Bu kenarda da yine 5 ilmeğim kaldı. Şu an ön yüzündeyiz. Ve burada artık hem kenarları aynı şekilde eksiltmeye devam edeceğiz. Hem de ortadaki 10 tane ilmeği eksilteceğiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın ikinci ile üçüncü ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Sonrasında tek tek örüyorum. Ters olarak örüyorum. 3 ilmek kala ikisini birlikte ters örüyorum. Kenarda uyguladığım son ilmekle yanındakini birlikte alıyorum. Şimdi örgünün arka yüzünü çevirdim. Bakın ortadaki ilmek sayımı 2, 4, 6, 8'e düşürdüm. Örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde ortadaki ilmekleri eksiltme yapmıyoruz. Ön yüzde yapıyoruz. Kenarda uyguladığım işlemi tekrar devam ettiriyorum.
örgünün ön yüzüne geldim. Bakın burada 4, ortada 8, burada 4 ilmeğim kaldı. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım ortadan. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Sonrasında tek tek örüyorum. Bakın buraya geldim. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Ve kenarda uyguladığım son ilmekle bu taraftan bir ilmeği birlikte ters örüyorum. Ortadaki ilmek sayım 2, 4, 6'ya düştü. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde aynı örüyorum. Eksiltmiyorum. Kenarda uyguladığım işlemin aynısını devam ettiriyorum. Kenarlarda 3'er. Ortada 6 ilmeğim kaldı. Yine örgünün ön yüzündeyim. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkisini birlikte ters örüyorum. Tekrar ikisini birlikte ters örüyorum. Ve son ilmekle buradan bir ilmeği de alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ortada 4 ilmeğim kaldı. Örgünün arka yüzünde ilmekleri aynı örüyorum. Eksiltmiyorum. Kenarda yapmış olduğum işlemi tekrar ediyorum. Bakın şimdi kenarda burada 2, ortada 4, bu kenarda 2 ilmeğim kaldı. Yine ortadaki 2 ilmeği, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Buradaki son ilmekle buradan bir ilmeği de katarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ortada 3 ilmeğim kaldı. Çevirdim. Arka yüzde eksiltmiyorum. Ön yüze geçince yapıyorum. Kenardaki uyguladığım işlemi devam ettiriyorum. Şöyle bakın. Bu tarafa geçtiğimde örgünün şu an ön yüzündeyim. Ortada 3 ilmeğim, kenarlarda birer ilmeğim kaldı. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü birlikte ters olarak örüyorum. Ve bu kenardaki ilmeğimi de alıyorum. Bakın bu şekilde 3 ilmeğim kaldı. Şu orta kısımdaki ilmekleri de şu şekilde bakın aynı eğimde eksilterek gittik. Şimdi burada son ilmeğimi örmemiştim. Şimdi yukarıya doğru öreceğiz. Örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünden bakın bize bakan taraftaki her sırada şöyle ilmekler var. Sıra başında bakın şöyle. Sıradaki ilmeği aldım. Örmeden bu şişimi almıştım ilmeği. Bunu da buraya aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Örgüyü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Son ilmeğimi aldım. Yine aynı şekilde burada da örgünün ön yüzünde bakın şuralarda ilmekler var. Bu sıradaki ilmeğimi aldım. Bununla birlikte ikisini ters olarak ördüm. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters örüyorum. Bunu örmeden şişimi aldım. Buradakini yine bakın kenardaki bu şişimi aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Bir kez daha tekrar edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadakini ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden bu şişi alıp kenardaki sıradaki ilmeği böyle alarak bu ilmekle ikisini birlikte örüyoruz. Yukarıya doğru bu şekilde çıkarak ilerleyeceğiz. Bakın şöyle. Patiğimi de göstereyim. Bakın şu kısmını örüyoruz. Burayı da yine aynı şekilde dikişsiz bir şekilde örerek tamamlamış olacağız. Yukarıya doğru çıkalım. Son sırada görüşelim. Evet bakın böyle son sıraya geldim. Şimdi bu ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Buradan şöyle 2 ilmek alacağım. Bu sıradakini bir de şuradan bir ilmek alıyorum. Delikli bir kısım oluşmasın diye bunu yapıyorum. Böyle üçünü birlikte örüyorum. Şimdi 3 ilmeğin üçünü birlikte örüyorum. Burada biraz ilmekleri almakta zorlanabilirsiniz benim gibi. Bu şekilde aldım. Yine aynen burada da bu şekilde yapacağım. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan alacağım. Şöyle.
Şimdi bunların da yine üçünü birlikte öreceğim. Üçünü birlikte ördüm. Burada bu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. İpimi burada keseceğim. Şurada makasımla kestim. Bakın böyle patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Evet, şimdi tığımı aldım. Şu iplerimi bu şekilde içe doğru çekerek böyle gizleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde bu kısmını da tamamlamış olduk. Bu şekilde bakın şöyle kayık gibi bir görüntüsü olduğu için bu şekilde bu ismi verdim ben. Kayık patik modeli diye. Böyle kenarına da şöyle kenar oyası yaptım. Bunu dilerseniz yapmayabilirsiniz. Farklı bir kenar oyası da tercih edebilirsiniz. Şimdi şöyle sizlere kısaca göstereyim nasıl bir kenar oyası yaptım. Bu şekilde sade haliyle de gerçekten çok güzel. Çok kullanışlı. Ayağa tam oturan bir model. Şöyle arkalardan başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Sonrasında aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Ve böyle 2 ilmek atlayarak tekrar sık iğne olarak battım. 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Bakın böyle 1 2 şu 3. ilmeğin olduğu yere sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Böyle bir kenar oyası uyguladım. Evet, kenar oyasını tamamladım. Bakın taban kısmı. 2 modelimizi de böylece bitirmiş olduk. Şöyle bakalım. Ayakta duruşu da çok güzel. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de deneyip benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız, anlatımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Örgülerimi, videolarımı takip etmek için sadece kanalıma abone olmanız yeterlidir.